Merhabalar efendim, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkür ederek başlamak istiyorum katkılarınızdan, desteklerinizden dolayı. Şimdi efendim, bugün size dünya ekonomisinden bahsedeceğim, yani ekonomiden bahsedeceğim. Çünkü çok fazla söylem var, çok fazla iddia var. Altyapısı olmayan, dar bakış açısıyla değerlendirilen birçok haber var. Piyasada görüyorum. Ben size söylenmemişleri söylemeye çalışacağım bugün elimden geldiği kadar. Şimdi efendim, dünyada ekonomik konjektürde neler oluyor ve bu Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Şimdi bugün size dünyadaki ekonomik konjektürden bahsedeceğim ve bir sonraki haftada aslında Türkiye'ye etkilerinden bahsedeceğim. Çünkü ikisi aslında bağımsız değil, ama çok uzun olması sebebiyle ikiye bölmeyi tercih ettik. Şimdi dünya birbirinden bağımsız değil ülkeler. Türkiye de dünyadan bağımsız değil. Size daha önce daha çok dünyadan ve Avrupa ve Amerika'dan bahsedeceğimi söylemiştim. Çünkü orada ne oluyorsa dönüşümlü olarak Türkiye'de de benzeri yaşanıyor. Peki dünyada ne oluyor hocam? Dünyada para finansörleri ve sermaye sahipleri sınırsız para arzından sınırlı para arzına geçiyor. Ne demek bu hocam? Önce bir arz ve talep dengesini konuşalım. Arz nedir, talep nedir bunu konuşalım. Bunun ardından da bu dengenin nasıl değişeceğinden bahsedelim. Şimdi efendim, arz bir malın, bir paranın, bir şeyin, bir hizmetin piyasaya sürülmesidir. Arz budur. Arz etmekten gelir. Talepse arz edilen veya ihtiyaç duyulan malın, herhangi bir şeyin, hizmetin, paranın piyasa içerisinde talep edilmesidir. Yani ihtiyaç üzere hasıl olur ve talep edilir. Örnek veriyorum. Yazı yazan biriyim, bir kaleme ihtiyacım doğdu, bir ihtiyaç hasıl oldu. Bunun üzerine bu kalemin piyasaya sürülmesi ihtiyaç üzeri arzı oluşturdu. Yani ihtiyaç üzeri bir piyasaya arz söz konusu oldu. Biz buna talep üzeri doğan arz diyoruz. Yani talep edildi ve piyasaya arz edildi. Hayır. Şöyle bir durum söz konusu olursa, benim lüks bir arabaya ihtiyacım olduğuna ben ikna edilirsem, algı operasyonlarıyla, işte reklamlarla, flash falan, bu tür şeylerle, kampanyalarla benim lüks bir arabaya, lüks bir yatağa ihtiyacım olduğuna ikna edilirsem, bu da arz üzeri oluşan taleptir aslında. Yani piyasaya bir lüks araç arz edilir ve insanların buna ihtiyacı olduğuna ikna edilir. Bu da arz üzeri oluşan talebi meydana getirir. Para da böyledir efendim. Para da aslında arz ve talep dengesi üzerine kurulur. Para da bir maldır. Temel iktisat dersi alanlar, temel iktisat eğitimi alanlar paranın bir mal gibi piyasada işlem gördüğünü bilirler. Yani bir mal veya hizmet gibi işlem gördüğünü bilirler. Yani bankalar veya yasal tefeciler size 10.000 TL'yi 15.000 TL'ye aslında satarlar. Yani para burada ne haline geldi? Bir mal ve hizmet aracı haline gelmiş olur. Bu kurgu üzerine de, yani 10 bin lirayı size 15 bin liraya sattıkları bu sistem üzerinden de bir faiz lobisi doğdu ve bu sistemin göbeğine oturdu. Bu faiz lobisi de paradan para kazanır efendim. Şimdi bu durum bugüne kadar, yani 2020'ye kadar iyi ilerledi. Çok ciddi sistemden kazanımlar söz konusu oldu. Bu faiz lobisinin beraberinde sömürgecilik mantığı kurgulandı. Sömürgecilik mantığının temelinde tam kapital bir sistem oluştu. Yani insanları, varlıkları sömürebildikleri kadar sömürdüler. Dolayısıyla da artık bu sistem bugün tıkandı. Bunu yaparken de sınırsız para arz ettiler. Sınırsız para arzı gerçekleştirdiler. Bu da artık bugünkü sistemin zorlandığını, sistemin tıkandığını bize gösteriyor. Yalnız bu sistemin tıkanmasının temelinde yatan yine aynı mantık. Yani yine mantığın kurgulayıcılarında problem var. Dolayısıyla bu mantık değişmeden aslında sistemin değişmesi çok da bir işe yaramayacak. Ama sistem değişiyor mu? Evet. Sınırsız para arzından sınırlı para arzına geçiliyor efendim.
Şimdi burada aslında efendim işin özüne indiğimizde her 40 yılda bir, her 50 yılda bir sistem değişir aslında. Yani ekonomik sistem değişir. Biz bunu bazen kanlı yaşarız, kaos ortamında yaşarız. Bazen de hiç görmeyiz, hiç hissetmeyiz. Şimdi bugün 2020'de gelinen noktada bu değişimi biz kaos içerisinde kanlı bir şekilde hissedeceğiz. Yani ekonomik krizi köküne kadar hissedeceğiz. Şimdi bugün 2020'de aslında biz tarihsel bir dönüşüme de tanıklık ediyoruz efendim. Bu da önemli bir nokta bizim için. Para sisteminde ne oluyor peki? Bundan bahsedelim. Şimdi 1870'lerde yani 1870'lerin sonlarında 1871'de 1870'in başlarında sanayi devriminin temelleri atıldı. Fransız ihtilali 1880'li yıllarda aynı şekilde Fransız ihtilalinin temelleri atıldı. Sanayi devriminin temelleri atıldı. Dünya bir şeye hazırlandı ve burada bir kanlı savaş yaşandı Avrupa'da. Bu kanlı savaşlardan bir tanesi de Prusya Fransa arasında yaşandı. Ee, Bu değişimin sonucunda yani bu kanlı savaşın sonucunda da İngiltere'nin para birimi dolaşım parası halini aldı. Yani İngiltere'nin para birimi aslında dolaşım parasıydı. Bu sistemde de banknot altın sistemi kurgulandı aslında. Yani merkez bankalarının kasasında ne kadar altın rezervi varsa o kadar para basabiliyorlardı. E, Bu sistem %100'ü kadar para basma sistemiydi aslında. Yani ülkelerin merkez bankalarında ne kadar altın varsa %100'ü oranında para basma yetkileri vardı. Bu bir süre sonra yani Birinci Dünya Savaşı'na gelene kadar bu şekilde devam etti. 1913'te Fed'in kurulması, 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın yaşanması bu sürece kadar devam etti. Yani orada 40 yıllık, yani 30-40 yıllık bir süreç var. O sürece kadar devam etti. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra yine dolaşımdaki para İngiltere'nin parası, İngiliz para birimi. Bu defa %100'ü yerine %40'ının basılması üzerine bir karar alındı. Yani merkez bankalarının kasasında ne kadar altın varsa %40'ı oranında para basabiliyorlardı. Yani bu biraz daha altın rezervlerini korumaya yönelik bir tedbir gibi göründü ilk etapta. Daha sonra 1944 yani İkinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde efendim ve İkinci Dünya Savaşı sonrası İngiltere'nin para birimi dolaşımdan çıkarak yerini Amerikan doları aldı. Yani Amerikan doları artık dolaşım parası haline geldi. Yalnız bu süreçte de yine aynı şekilde altın karşılığı para basılıyordu ama %40'a indirilmişti bu oran. Bu da merkez bankalarının rezervinde bulunan altın miktarından daha fazla para basmak anlamına geliyordu. Yani bu gerekliydi o dönem için. Ardından Birinci Dünya Savaşı'nın ardından ve Amerika'nın parası biriminin dolaşım parası haline gelmesinin ardından IMF kuruldu, Dünya Bankası kuruldu vesaire. Yani bu sürecin sonunda böyle bir sistem doğdu aslında. Bu sistemin sonucunda dolaşımdaki para yani rezerv para Amerikan doları olmasına rağmen ne kadar basıldığı belli değildi artık. %100'ü mü, %40'ı mı altın rezervinin ne kadar basıldığı çok belli değildi. Vatandaşlara da siz bize banknot getirin yani dolar getirin. Biz size bunun Merkez Bankası'nda altın karşılığını ödeyelim şeklinde beyanatlar verildi. Böyle yaklaşıldı. Dolayısıyla bu süreç aslında böyle devam etti. Yani Amerika'da bu Birinci Dünya Savaşı sonrasındaki süreçte altın karşılığı para basıyordu ama miktar belli değildi. %40 mı, %100 mü, %50 mi? Bu belirsizdi. Ama yine altın karşılığı basıyordu. Bu süreç 1970'li yıllara kadar devam etti. 1971'e gelindiğinde Başkan Nixon çıktı dedi ki biz artık dolarla altının bağını kopartıyoruz. Yani dolar artık bağımsız, altından bağımsız bir noktaya getiriyoruz. Biz artık sınırsız dolar yani petro dolar, dolar petro sistemine geçiyoruz.
Haliyle böylelikle bütün dünya devletleri aslında sınırsız para sistemine geçmiş oldu. Karşılıksız ve sınırsız para basma sistemine geçmiş oldu. Yani altın rezerviyle artık bir bağı yok. Biz petrodolar sistemine geçtik ve bizim artık altınla bir bağımız yok. Dolayısıyla da piyasaya sınırsız para arz edebiliriz. Bu petrodolar sistemi de şu anlama geliyordu. Dolar artık, yani petrol alışverişi yapan herkes bunun bedelini dolar üzerinden ödemek zorundaydı. Hatta Avrupa Birliği bu sistemden bir ara çıkmıştı. Hala devam ediyor. Yani doları dolaşım parası olarak kabul etmemişlerdi. Ve benzeri bir süreç Avrupa'da da yaşanmıştı. Bunlara da geri gelmişken değineceğiz. Yalnız bu petrodolar sistemi de bugün çöktü. Yani bu sistemde aslında çökme noktasına geldi. Yalnız burada önemli bir nokta var. Doğal bir akışta da çöküş söz konusu değil. Yani aslında her değişen sistem bir sonraki sistemin ön hazırlayıcısı oldu ve ülkeler değişen sistemle birlikte bir sonra değişecek olan sisteme kendilerini hazırladılar. Yani 1971'de yaşanan bu kırılma, bu değişim aslında 2000'de kendini gösterecekti. Bu belli bir şeydi. Yani onlar da buna hazırlanıyorlardı aslında. Burada Amerika'nın bunu yapması mevcut altın rezervlerini korumaya yönelikti. Yani elindeki altın rezervlerini korumaya yönelik bir uygulamaydı bu aslında ve altın rezervlerini korumaya yönelik bir sistem kurguladı ve petrodolar sistemine geçerek piyasaya sınırsız para arz etmeye başladı. Yani efendim biz altın karşılığı para basmayı bırakalı çok uzun zaman oldu. Bu sisteme geri dönülür mü? Bundan da bahsedeceğim efendim. Şimdi burada sınırsız para arzı, yani sınırsız banknot sistemi 2008'de bir kırılma yaşadı. 2008 krizinde bir kırılma yaşadı. Bu süreçten sonra 2008 yılından sonra da dünyadaki büyük aktörler, büyük devletler altın rezervlerini güçlendirmeye başladı. Yani altın rezervlerini arttırmaya başladı. Banknotları değil, yani banknot biriktirmeye değil, altın rezervlerini arttırmaya başladı. Yani bizim için önemli olan aslında dolar değil, altın. Bunun da altını çizelim istiyorum. Şimdi şu anda 2020'ye gelindiğinde ise ekonominin geldiği son noktada sınırsız para arzı pik noktasına çıkmış durumda. Yani en tepe noktasına çıktı. Grafiği şöyle düşünün. En tepe noktasına çıktık. Para bastık. Artık sınırsız para basabiliyoruz. Bu pik noktasına çıktı. Yalnız bu sınırsız para basma olayını bazı ülkeler, gelişmemiş 3. dünya ülkeleri abarttı. Çünkü bakın, önemli bir faktör var. O da şu. Mal fiyatları, yani mal ve piyasa dengesinin üzerinde bir para basımı söz konusu olursa, yani entegre olmayacak şekilde malla bağını kopartarak bir para basma durumunda, bunu sadece altın için söylemiyorum. Herhangi bir malda olabilir. Tarım ürünü olabilir. Hizmet ürünü olabilir. Mal ve hizmetten bağımsız şekilde basılan para bir süre sonra devalüasyona sebebiyet verecektir. Enflasyonu yaşadık, devalüasyona sebebiyet verecektir. Çok iddialı bir şey söyleyeceğim. Şu anda Türkiye'de yaşanan hem enflasyon hem devalüasyon. Yani Türkiye ekonomisi şu anda enflasyonu ve devalüasyonu aynı anda bir arada yaşıyor. Sıkıntı buradan da kaynaklanmakta. Şimdi efendim 2020'ye gelindiğinde sınırsız para basım sistemi pik noktasına, en tepe noktasına çıktığı için artık buradan aşağıya, yani grafiği şöyle düşünün, buraya çıktık. Buradan aşağıya inmek zorundayız. Yani sınırlı para sistemine dünya geçmek zorunda. Zaten dünyadaki para finansörleri ve aktörler aslında sınırsız para basımına, sınırsız para arzına geçişin gerekli olduğunu düşünerek bu yöne doğru bir talep oluşturmaya çalışıyorlar. Bu da önemli bir faktör. Şimdi bu faktörde sınırsız para basımı noktasında banknotlardan, yani sınırlı varlıklara geçiliyor aslında. Banknot sisteminden sınırlı varlıklara geçiliyor.
Bu da yeni dünya düzeniyle birlikte oluşacak olan Bitcoin sistemi denilen bir sistemden bahsediliyor aslında. Şimdi ben burada Bitcoin'dir diyemem ya da şuna yatırım buna yapın, buna yatırım yapın diyemem. Çünkü şimdi Bitcoin çok farklı bir olay, yani çok farklı bir nokta. Dünya devletleri, aslında her devlet kendi para birimini basacak ve hatta belediyeler de kendi paralarını basabilecekler. Dolayısıyla birden fazla para birimi oluşacak. Yani bugün buna Bitcoin derler, yarın tak diye bu Bitcoin ortadan kalkar, yerini başka bir şey alır. Yani siz de oraya yaptığınız yatırımla kalırsınız. Yani bunların altyapısını çok iyi araştırmanız lazım. Böyle bir benim yok mesela böyle bir yatırımım, ve ben çok hani sağlıklı ve arka planında kimin olduğunu öğrenmeden ben böyle bir yatırımın çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Yalnız böyle bir sistem var mı? Var. Bitcoin aslında doğası gereği sınırlı bir varlık. Yani sınırlı bir emtia. Yani madencilik kökeninden geliyor. Ee, Sanal bir para. İşte birden fazla bilgisayar üzerinden üretilen bir mekanizma sonucu doğan bir para. Yalnız bu dediğim gibi birden fazla sonucu olacak. Yani birden fazla para birimi ortaya çıkacak. Yani 70'e yakın para birimi ortaya çıkacak. Mevcut para birimleri ortadan kalkarak 70'e yakın bir para birimi ortaya çıkacak. Bu da sınırsız varlık olan varlıklardan sınırlı olan varlıklara geçiş anlamına gelir. Yani biz aslında altın, gümüş gibi temel madencilik kültürüne dayalı bir para sistemine geçiyoruz efendim. Dediğim gibi yani bu Bitcoin olur, şu olur, bu olur. Yani bugün FED, IMF, Dünya Bankası da kendi paralarını çıkarmaya hazırlanıyor. IMF kendi parasını çıkarmaya hazırlanıyor. SDR'yi çıkarmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla e, böyle bir sistem var. Hani burada hangisi daha güvenilir liman? Bunu biraz daha önünüzü görerek yatırım yapabilirsiniz. Ama şu an için şuna yatırım yapın, buna yatırım yapın diyemem efendim. Bu çok farklı bir konu. Şimdi efendim burada aslında bu dünya ekonomik sisteminden sınırsız para arzından sınırlı para arzına geçiş yeni bir şey değil. Dediğim gibi evveliyatı var. 1970'lerden başlayan süreç var. Öncesi var, daha öncesi var, daha evveliyatı var. Dolayısıyla aslında her değişen sistem bir sonraki sisteme de ön hazırlık yapılıyor anlamına gelir efendim. Şimdi burada bu siyasi konjektürün değişimi ve bu ekonomik konjektürün değişimi Türkiye'yi nasıl etkileyecek? Bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Yani bir sonraki videomuzu Türkiye'deki değişimi ayıracağız. Türkiye'deki ekonomik sistemsel değişikliklere ayıracağız. Şimdi burada birden fazla durumda söz konusu. Yani ortada bir Çin var. Büyüyen bir Çin var. Yeni dünya düzeninin Orta Doğu merkezli şekilleneceğini her fırsatta söylüyorum. Dolayısıyla şu an halen daha dolar dolaşımdaki para olma özelliğini devam ettiriyor. Petrodolar sistemi hala devam ediyor. Yani halen daha dolar güçlü. Bundan da detaylı şekilde bahsedeceğiz ilerleyen süreçlerde. Şimdilik efendim sınırsız para arzından sınırlı para arzına geçişten bahsetmeye çalıştım elimden geldiği kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu bağlamda bizleri yalnız bırakmadığınız için hoş kalın, hoşça kalın, esen kalın efendim.